Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, bugünkü haberim gerçekten çok ilginç. Bakın, sizler Avrupa'da çalışın, çalışın, çalışın. Oradan biriktirin, buradan biriktirin, mesai yapın. Alnınızın terinle paranızı kazanın. Türkiye'den başınızı sokacak bir ev alın. Yaz tatilini, tabii ki hak ettiğiniz yaz tatilini geçirmek için arabanızı yükleyin, Sıla yolundan Türkiye'ye gidin ve Türkiye'de eve varınca değerli izleyiciler, bir bakıyorsunuz ki evinizde başkaları oturuyor. Ve evinize girince bir görüyorsunuz ki ne çamaşır makinesi kalmış, ne televizyon kalmış, hatta kapıların kolları sökülmüş, süpürge makinesi satılmış ve sona ermiyor. Değerli izleyiciler, başınıza gelse ne yaparsınız? Bakın, böyle bir haber geldi. Hatta Bursa'da, ben de şahsen Bursalıyım. Bilmeyen, yeni gelen abonelerim belki bilmiyordur. Ben de şahsen Bursa'nın Karacabeyindeyim. Bakın, haberimizin başlığı bugün böyle. Almanya'dan evine gelen gurbetçiye büyük şok. Hırsızlarla karşılaştı. 20 gündür evde kalıyorlarmış. Değerli izleyiciler, bakın olay nasıl olmuş, nasıl bitmiş, nasıl yakalamışlar, nasıl polise teslim etmişler. Hepsi bu haberde. Bursa'da Almanya'dan İnegöl ilçesindeki evine gelen gurbetçi evinde 2 hırsız ile karşılaştı. 20 gün boyunca kaldıkları evi talan eden hırsızlar komşuların da desteğiyle yakalanarak polise teslim edildi. Olay İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem çiftçi çalıştığı Almanya'dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan çiftçi evin darmadağın edildiğini gördü. Komşularıyla beraber evi inceleyen çiftçi odalarda saklanan 2 hırsızlık şüphelisini gördü. Değerli izleyiciler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'de eviniz varsa benim şahsi görünüşüm, muhakkak birisine anahtar vereceksiniz. En az haftada bir kere bir kontrol etmesi lazım. Güvendiğiniz bir şahısa bir anahtar verip, tabii güvendiğiniz, bakın yorumlarda da yazabilirsiniz. Sizin de başınıza bilmiyorum bir sürü şey gelmiştir bu konuda. Güvendiğiniz birisine ve haftada bir kere evinizi, dairenizi kontrol etmesi lazım. Habere devam. Kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanıp polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından zanlılar gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede şüpheliler uzun süredir evde konakladığı ve teknolojik aletleri çaldıkları ortaya çıktı. Tabii ki bu arada bütün evi boşaltıp değerli eşyaları para karşılığı satmışlar. Olayı anlatan çiftçinin komşusu Ahmet Kaya, Almanya'dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik. Hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar evi yabancı uyruklu bir vatandaştan kiraladık diye bizi kandırmaya çalıştılar. 15-20 gündür burada kalmışlar, yemek yemişler, yakaladık, polise teslim ettik dedi. Yani yaklaşık 20 gün orada hem yatmışlar, hem kalkmışlar, hem yemek yemişler, hem ceyran kullanmışlar, hem su kullanmışlar ve evi darmaduman etmişler değerli izleyiciler. Ev sahibinin yakını Feridun Furuncu ise bakın, çeşmeleri götürmüşler, çeşmeleri bile sökmüşler, kapı kollarını sökmüşler, çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotları, süpürgeleri götürmüşler diye konuştu. Yani ne kadar elektronik eşya varsa gidiyor. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Zannederim ki değerli izleyiciler,
sigortadan bilmiyorum. Sizler benden belki daha iyi bilirsiniz. Sigortadan para alabilir mi acaba? Böyle bir şey yaşandığı zaman lütfen bana yorumlarda yazarsanız hem ben öğrenmiş olurum, memnun olurum. Hem de bilmeyen bir sürü vatandaşlarımız, bilhassa Avrupa'da yaşayanlar memnun olurlar. Polis olayla ilgili soruşturma başladı. Tabii ki şimdi bu şahıslar içeride. Bunların parası da yok zaten. Onlardan zaten bir zırnık alamazsın, bir şey alamazsın. Ayıkla pirincinin taşını bundan sonra. Değerli izleyici, biraz evvel söylediğim gibi sizin de Türkiye'de bir eviniz, daireniz varsa muhakkak yakınlarda birisine, güvendiğiniz birisine bir anahtar vermeniz gerekiyor ve en az haftada bir kere bir kontrol etsin. Yani sırf hırsız değil, su borusu patlayabilir, herhangi bir şey olabilir, çeşitli türlü şeyler olabilir. Onun için güvendiğiniz birine bir anahtar verirseniz iyi olur. Şimdi gelelim Sıla yoluna. Akın akın Türkiye'ye gidiyorsunuz. Yola çıkacak arkadaşlara, yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Yeni bir haber geldi. Edirne'den geldi. Edirne civarında dilenciler artık başlamış gurbetçileri ciddi bir şekilde rahatsız etmeye. Sen zaten yol yorgunusun. Değerli izleyiciler, tabii ki daha gümrükten geçer geçmez cami alanının oralara geldiğiniz zaman başlıyorlar dilenciler. Durduğunuz zaman camınıza tık tık yapmaya, para istemeye, dilenmeye. Artık herkes tabii ki kendisi bilir. İsteyen verebilir, istemeyen veremez. Yalnız belediye buna karşı ve dilenci istenmiyor. Herkes alnının terinle parasını kazanmasını istiyorlar. Tabii ki bu durumu da herkes çeşitli türlü görüyor. Ben şahsen şöyle derim. Siz rahatsız oluyorsanız oralarda fazla durmayın. Yolunuza devam edin. Ve böyle şahısları yanınıza fazla yaklaştırmayın. Değerli izleyiciler, bu konuya gelmişken şunu da dile getirmek istiyorum. İngiltere'den yola çıkanlar, diyelim ki Ankara'ya gidecek Sıla yolundan, maalesef en çok hırsızlık Edirne ile İstanbul arası, Edirne ile Çanakkale arası oluyor. En çok vatandaşlarımız o yol üzerlerinde, o iki yol güzergah üzerinde gasp oluyorlar. Yani siz dinlenirken, uyurken arabanın camını kırıyorlar, tekerlerini patlatıyorlar. Bulabildikleri eşyayı, gördükleri eşyayı onun için göz önünde bırakmayın. Dizinin üzerinde çanta manta olmasın. Onu muhakkak koltuğun altına ve bir yere sıkıştırın ki dışarıdan gözükmesin. Yani camı kırıp 2 saniyede çantayı çalıp kaçamasın. Bu laptop için geçerli, bu iPad için geçerli. Bazı vatandaşlarımız artık kendileri tabii kötü düşünmediği için hatta en son model iPhone'unu bile camın önüne koyup öyle sızıp kalıyor, uyuyor, dinleniyor. Tabii ki adamcağız kim bilir kaç saat direksiyon salladı, oraya kadar geldi ve yoruldu, dinlenmesi lazım. Çünkü daha belki 7 saat, 8 saat, 10 saat, 20 saat yolu var. Onun için tekrar söylüyorum, bakın güvenli oteller var, park yerleri güvenli. Geçen sefer Otel Şimşek'te kaldım, 3 yıldız, temiz bir otel, yemekleri kaliteli, ben çok memnun kaldım, parkı güvenli. Tabii ki Şimşek Otel'in yanında daha ne oteller var. Yalnız ben gittiğim oteller, beğendiğim otellerin tabii ki söyleyebilirim. Değerli izleyiciler, orada da kalabilirsiniz. Şimşek Otel'e gidecek olursanız Murat Bozdağ'ından selam söyleyin. %10 indirim yapacaklar size. Şimdi tekrar yola gidecek arkadaşlara, yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağlıcakla gidin, gelin inşallah değerli izleyiciler. Ve Avrupa'da tekrar görüşme dileğiyle hepinize İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.